told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bugün sizlerle yine çok güzel, çok şık, son derece pratik bir babet çalışması yapacağız. Hemen şöyle bir göstereyim babetimizi. Evet, bunda tamamen arkadaşlar ön arka hasır örgü modeli kullandım. Hemen üstüne şurada gördüğünüz bakın modeli uyguladım ve en son ters sık iğne ile ayakkabımızı da bitirdim. Ve bu bizim her zaman gördüğümüz bir model. Sadece birkaç yerini değiştirdim. Zaten fark etmişsinizdir. Evet, bu şekilde çok hoş, çok şık ve rahat bir babeti ortaya çıkarmış olduk. Eğer sizler de beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın lütfen. Hemen lafı daha fazla uzatmadan malzemelerimi göstereyim. Evet, tabanımız bu arkadaşlar. Bakın bu tabanı kemer delme aparatıyla birer santim arayla deldik. Evet, çok gösterdim ben bunu. İpim şöyle Yavuzlar ipliğin zincirli bebe yünü. Evet, tığım 4 numara 1.60 milim tığım. Ve içerisine de tabanlık olarak bakın alt kısmına bunu koyacağız. Onun üzerine de bunu koydum ve yapıştırma yapmadım. Bu malzemelerin tamamını bakımlıayakkabılar.com sitesinden alabilirsiniz. Şöyle ayakkabımın iç kısmından başlıyorum. Şunu da hatırlatayım. Ayakkabım 37 numara. Evet, her delikten 2 ilmek çıkaracağız. Araya bir zincir. Şu ipi de içeride yürütelim. Bir, iki ilmek, araya bir zincir. Bir, iki ilmek, araya bir zincir. Bir, iki ilmek, araya bir zincir. Bu şekilde tamamını tığlayalım şimdi tabanımızın. Evet, 1 2 araya bir zincir. Bu arada ipim patiklik ip ayarında diyebilirim arkadaşlar. O kalınlıkta. Yine araya bir zincir çektim. Başladığım yere birleştirdim ve bir zincir çekip kilitledim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çıkarmış olduğumuz ilmeklerin üzerinden sık iğneler çıkaracağız. Arkadaşlar her birinin üzerinden çıkaracağız sık iğnemizi. Yani 1 santimden şöyle yan yana komple sık iğne yapalım.
Şimdi başladığımız yerden yine birleştirelim. Bir zincirimizi çekelim. Tekrar bir sıra daha sık iğne. Aynen bu şekilde başladığımız yere kadar sık iğne yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın ikinci sık iğneyi de bitiriyorum. 2 sıra sık iğne yaptım şu anda. Yine başladığımız yere bağlayalım, kilitleyelim. Bir zincir çekelim. Şimdi bu ikinci sık iğneyi sarma yapacağız. Bakın. Alttan alacağız. Saracağız. Tekrar gösteriyorum. Alttan takıyoruz ve sarıyoruz. Örmüş olduğumuz ikinci sıradaki sık iğneyi şimdi komple sarma yapacağız. Şimdi bu şekilde tamamını saralım. Evet arkadaşlar, sarmayı da bitirmek üzereyiz. Evet, sarma sırası da bitti. Şöyle yine başladığım yere ekledim. Bir zincir çektim. Şimdi bir sıra sarmamız bitti. Şimdi sarmayla şu ilmekleri çıkardığımız yere, yani şu araya ben komple kaydırma yaptım. Hemen bir göstereyim. Şurada ilmeğimizi şöyle arkadan çıkardım. Böyle arkadan çıkartırsak arkadaşlar, başlarken burada kötü bir görüntü olmuyor. Şimdi ne yaptık? Bakın şöyle komple buraya döne döne kaydırmamızı yapalım. Evet, herhalde burası anlaşıldı. Şöyle göstereyim, bakın. Şuradaki şurası komple başladığımız yere kadar yapalım. Ondan sonra koparacağız ipimizi ve ön taraftan başlayacağız. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz.
Şöyle içeri çekelim ipimizi. Evet arkadaşlar. Ön kısma geldik. Ne yapacağız? İlk önce ayakkabımızın tam orta noktasını belirleyeceğiz. Buradan sonra sağa doğru 1, 2, 3, 4. 4 ilmek sayalım. Şöyle buradan 9 ilmekle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 9.'yu bu şekilde kaydırma şeklinde aldım. Dönüyorum. Dönüyorum. Dönerken yine birinciyi burada birinciyi atlıyoruz. İkinciden. Yalnız nasıl? Altından. Bakın ikincinin altından. Şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Bakın alttan aldım. Yani sardım. Yanına üstten. Bir alttan. Bir üstten. Bir alttan. Bir üstten. Bir alttan. Şimdi burada yine her zamanki gibi eklememizi yapalım. Bir, iki kaydırmayla ekledim bakın. Dönüyorum. Burada bakın şurada alttan almışım, sarmışım. Üzerine 2 tane kaydırma yapmışım. Bunu denk getireceğiz arkadaşlar. Nasıl denk getireceğiz? Burada alttan aldıysak bu sırada çünkü buradan üstten almamız lazım. Alttan aldığımız yerlere üstten, üstten aldığımız yerlere de alttan alacağız şimdi dönerken. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Burada ilk etapta dönerken birinciyi atlayıp ikinciyi alttan sarma yapmamız lazım. Ki diğerinin üstünden alalım. Bakın alttan aldım. Biraz önce sardığımın üstünden, yani alttan aldığımın üstünden. Bir alttan, bir üstten. Bir alttan, bir üstten. Bir alttan, bir üstten. Bu şekilde aldığımız zaman bakın diş diş görünecek. Evet, şimdi burada yine 2 kaydırmayla bağlıyoruz. Şu 1, şu 2. Dönüyoruz. Döndüğümüz zaman yine ayarlayacağız bakın dönerken. Alttan aldıklarımıza üstten, üstten aldıklarımıza alttan almamız lazım. Bakın burada alttan sardım. Biraz önce şunu alttan sarmıştım. Bakın diş diş gözüküyor zaten arkadaşlar. Bunu şimdi üstten yapıyorum. Alttan,
üstten, alttan, üstten, alttan, üstten ve şöyle alttan, tekrar kenardan 1 2. Böyle yaptığımızda sürekli görüntü bu olacak. Şimdi arkadaşlar tekrar son bir defa göstereyim. Bakın burada 2 kaydırmayla geldik. Burada alttan sardım. Biraz önce alttan ördüğümü şimdi üstten örüyorum. Bakın diş diş görünüyor. Bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten. Yine kenara 2 kaydırmayla birleştirelim. Evet, şimdi bu şekilde kaç sıra yapacağız bir bakalım. Şuradan sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tam 18 sıra sarmamızı yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, tam 18 sıra yaptık. Şimdi dönüyoruz. Başa kadar sık iğne yapalım burada. Normal sık iğne yapacağız. Alttan üstten batmayı bırakıyoruz. Evet, baş tarafa kadar sık iğne yapacağız. Bir, iki kaydırmayla bağladım. Şimdi buraya sarma yapacağız. Bu yaptığım sık iğnenin üzerine saracağız arkadaşlar. Bakın bir sıra sarmayı yaptık. Şimdi bunun üzerine kafes yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine bir batalım. Bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir sık iğne atlayıp diğerine ikili trabzan yapıyorum.
Bir zincir üzerine al, bir sık iğne atla, ikili trabzan, bir zincir üzerine al, bir sık iğne atla, bir zincir üzerine al, bir sık iğne atla. Evet, bu yapacağımız şey bu arkadaşlar. Şimdi buraya kadar yapalım. Evet, buraya bakın, kafeslerle geldik. Bir tane atlayarak ekliyorum. Şimdi bu kafeslerin üzerine sık iğne yapacağız. Her birine ikişer tane doldurdum. 1 2 1 2 1 2 bu şekilde 2 devam edelim. Evet, 2 kaydırmayla buraya çıktık. 1 2 zincir çekiyorum, tığımın üzerine alıyorum, 1 2 üçüncüye batıyorum. Burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim, üzerine aldım, aynı yere battım, bir ikili trabzan daha yapıyorum. 3 zincir, 1 2 3 1 2 üçüncüye batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir. Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. İkili trabzan şeklinde çekiyorum. 1 2 zincir, üzerine al, aynı yere bat, ikili trabzan şeklinde çek. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum, yine 1 2 3 üçüncüye batıyorum. 1 2 zincir, üzerine al, aynı yere tekrar bat. Bir 2 3 zincir çekiyorum, üzerine almadan 1 2 üçüncüye batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum, 1 2 üçüncüye batıyorum. 1 2 zincir çektim, üzerine alıyorum tığımın, aynı yere bir daha batıyorum. 1 2 3 zincir, 1 2 üçüncüye batıyoruz. 1 2 3 zincir çektim, tekrar 1 2 üçüncüye batıyorum. 1 2 zincir, bir zincir çektim. Burada artık kenara ekleme yapacağım. Bir tane atlayarak ekledim.
Bakın görüntü bu olacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi burada dönüyorum. 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Buraya 1 2 hepsini birden çekiyorum. Bir tane yaptım bunu buraya. Bir zincir çektim. Bir tane daha çekeyim. 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Şuradaki bakın ortaya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Bir, iki, üç. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere bir, iki, üç. Bir zincir çektim. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı yere bir, iki, üç. Hepsini bir çektim. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Bakın şöyle oldu. Tekrar üzerine aldım ve diğer kafese. Bakın şu ikisini atlıyorum. Şuraya geliyorum. Aynı. Yine aynı 3 tane yapacağız. 2 3 çekelim hepsini birden. Araya bir zincir. Tekrar üzerine alıyoruz. 1 2 3 tekrar hepsini birden çekiyorum. Bir zincir. Aynı yere 1 2 ve 3. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Şu ikisini atlıyorum. Buranın içerisine tekrar aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. 2 3 topla hepsini. Bir zincir çek. Üzerine al. 1 2 ve 3 topla. Bir zincir çek. Üzerine al. Aynı yere tekrar. 1 2 3 topla. Bir zincir çek. Şimdi şurada 3 tane yaptık ortaya. Bakın bir zincirimizi çektik. Tekrar diğer kafese geliyoruz. Bu kafese üçlü doldurursak geniş olabilir. Onu ayarlayacağız elimize göre arkadaşlar. Ben diğerinde ne yapmışım? Bir tane yapmışım. Yani şöyle. 1 2 3. Evet, bir tane yaparsak da olmayacak. Bir daha yapıyorum. 1 2 3. Bakın buraya 2 tane yaptım. Tığımın üzerine aldım. 3 tane yaparsam geniş olacak arkadaşlar. Onu ayarlayın siz elinize göre. Şöyle şuradaki ilk çektiğim zincirin ortasına bir tane ikili trabzan yapacağım. Evet. Şimdi bir tane atlayarak burada eklememizi yapalım. 1 2. Bakın görüntü bu olacak arkadaşlar. Şimdi dönerken
Bir tane daha kaydırma yapalım. Burada yukarıya doğru bakın 3 tane oldu. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz ve yine kafes yapacağız buraya. Bir zincir üzerine al. Birer sık iğne atlayarak yine kafeslerimizi yapalım. Üzerine al. Birer sık iğne atlayarak yine kafeslerimizi yapacağız. Bakın şu şekilde. Şöyle. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Gördünüz mü? Dönerken şöyle kafeslerimizi yapalım. Artık elinize göre yapın kafeslerinizi. Ayakkabı numaranız farklı olabilir. Dönüşte tekrar sık iğne ile döneceğiz ve tekrar orayı saracağız arkadaşlar. Neyse biz şimdi bu kafeslerimizi yapıp bir şuraya kadar gelelim. Bakın kafeslerden buraya kadar geldim. Toplam 15 tane kafes var arkadaşlar. Benimkinde. Burada eklerken şu bir taneyi atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. İki tane kaydırmayla bakın ekliyorum. Dönüyorum ve bu kafeslerin içerisine yine ikişer ikişer dolduruyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 bu şekilde buraya kadar yapalım. Yine iki tane kaydırmayla birleştirelim. Şimdi bir sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. Üzerine bir sıra sık iğnemizi gidelim. Dönerken de saracağız. Şimdi şuraya kadar sık iğne yapalım. Yine bakın iki kaydırmayla burada bağladım. Şimdi buradan dönerken ne yapacağız? Sık iğnemizi saracağız yine. Bu şekilde başa kadar gidelim. Şimdi buraya kadar sarma yaptım geldim. 3 kaydırmayla bağlayacağız. 1 2 3. Neden? Çünkü kafes yapacağız arkadaşlar. Bakın şu kafesleri yapacağız şimdi. Yine bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Hemen dibine bir tane yapıyorum. Bir zincir, bir sık iğne atla. İkili trabzan yap. Bir zincir, bir sık iğne atla, ikili trabzan yap. Bir zincir, bir sık iğne atla, ikili trabzan yap. Bu şekilde kafeslerimizi yapalım. Evet bakın buraya kafeslerle geldim. Şimdi bir tane zincirimi çektim.
ekleme yapacağım. Kafesleri ekleme yaparken hep bir tane atlıyorum ve diğerini ekliyorum. Yine 2 kaydırmayla ekleyeceğim. 2 kaydırmayla ekledim. Şimdi yine kafeslerimizin içerisine ikişer ikişer sık iğne yapalım. Kaç tane Cevahir teyze. Cevahir teyze. Cevahir teyze. Şşt. Kaç tane yapacağız bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toplam 16 tane ikili trabzan yapmışım. Şimdi bu ikili trabzanların içerisine ikişer ikişer sık iğnelerle aynı şekilde dolduralım arkadaşlar. Şimdi üzerine bir sıra sık iğne yapacağım. Tekrar karşı tarafa kadar sık iğne yapalım. Şimdi saracağız burayı. Bakın nasıl yapacağız. Bakın ta aşağıdan komple sarıyorum. Gördünüz mü? Yine 2 sırayı sarmış oluyorum. Ta kafesin içerisinden sarıyorum. Ön kısım bitti arkadaşlar. Ters sık iğnemiz var. O da en son, arka taraf bittikten sonra ters sık iğneyi beraber yapacağız. Ondan sonra ayakkabımız bitmiş olacak. Ama şu an için ön kısmı bitirdik. Bakın bu şekilde saralım. Nereye yapıyoruz? Şurayı. Dediğim gibi bu ters sık iğneyi en son birlikte yapacağız. Şimdi birazdan burayı bitirip ipimizi kıracağız ve topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Evet. Bakın. Ön kısım bitti. İpimizi buradan kesiyoruz. Ve şurada bir hatırlatma yapayım size. Hatırlarsanız şurada hani 3 zincir çekip 3 atlamıştık ya. Yaptığınız zaman şuradaki modeller birbirine böyle çok bitişik gibi olursa sökün, tekrar 4 atlayın, 3 atlayın. Biraz aralarını aralayın. Hani elinize göre onu ayarlayın. Belki ipinize göre buradaki şu alta koyduğumuz V'ler sıkışık olursa arkadaşlar, onu üstteki şeyleri modeli yaparken anlarsınız. Tekrar sökün. Dediğim gibi biraz daha 3 değil 4 atlayın mesela. 4-3 4-3 yapın. Onu elinize göre ayarlayın artık. O çünkü değişir. İpe göre, ele göre değişir. Onu unuttum orada söylemeyi. Şimdi hatırlatmış olayım. Evet. Topuk kısmına şimdi şuradan başlayacağım. Bakın şuradan başladım topuğumuzu ve beşer beşer ilerledim buraya kadar. 5 ilmek 5 ilmek ilerledim
Ve buraya geldikten sonra bakın 2-3 sıra daha yaptım. Arkasından kafesleri koydum. Ve çabuk bitiyor. Bu ip özellikle arkadaşlar çabuk ilerliyor. Çok zahmetli değil. Çok da rahat, güzel. Evet, başlayalım. Önce başlamadan önce şu tabanlığımızı bir yerleştirelim. Sadece bu şekilde yerleştireceğim. Herhangi bir yapıştırma vesaire yok arkadaşlar. Yıkanacağı zaman rahatlıkla çıkarılabilsin. Yapıştırmak da şart değil zaten, gayet rahat, güzel. Bu şekilde konversleri ben genelde böyle yapıyorum zaten. Evet, bu şekilde. Şimdi hemen şu arka tarafına bir başlayalım. Bir, iki, üç, dört, 5. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle sayalım tam ortadan. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan başlayacağım arkadaşlar. Tam karşısına kadar, buranın hizasına kadar bir sıra sık iğne yapalım. Bakın tam karşısına kadar geldim. Burada şimdi dönüyoruz. Birinciyi atlıyoruz. Şurada birinciyi atlıyorum. İkinciden alttan alıyorum. Şimdi hasır yapacağız yine tamamına komple. Yanındakini üstten. Bir alttan bir üstten. Bir alttan bir üstten. Bir alttan bir üstten. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Şimdi bakın buraya kadar ördük arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada inerken aşağıya şuraya bir kaydırma yaptım ben. Hani ilk ilmeğin olduğu yere arada boşluk olmasın diye. Arkasından 1 2 3 4 5. Şimdi burada arkadaşlar bakın 5 ilmekle buraya kadar geldim. Şimdi dönüyorum. Dönerken ne yapıyorum? Yine bir alttan dönerken bir tane atladım bakın. Bir üstten. Bir alttan bir üstten. Bir alttan, bakın burada alttan yaptım ya. Biraz önce burada üstten yapmışım. Burayı da şimdi alttan yapmam lazım. O zaman iki tane alt yan yana geldi. Böyle bir durumda o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Geri gideceğiz. Gideceğiz geri. İlk aldığımızı alttan değil üstten alacağız. Onu ayarlamasını yapacağız. İyi oldu. Ben de bunu bu vesileyle göstermiş oldum size.
Bakın şimdi. Ne yapacağız? Biraz önce alttan aldım ya. Denk gelmedi burada. O zaman bir tane atlayıp üstten alacağım. Üstten bir tane aldım. Alttan, üstten, alttan, üstten, alttan, üstten. Bakın az önce alttan aldığım yerde şu anda üstten aldım. Alttan, üstten, alttan, üstten, alttan, üstten, alttan, üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan, bir üstten. Bakın bu tarafa kadar geldim. Yine burada inerken şu ilmeği ilk aldığımız yerin dibine, yani aynı yere bir kaydırma yapıyorum. Şu boşluğu ortadan kaldırmak için. Sonra yanına bir, iki, üç, dört ve 5. 5 ilmekle, bakın sık iğne ile buraya kadar geldim, artırdım. Şimdi dönüyoruz. Burada şimdi bir alttan bir üstten alacağız ya. Ayarlayacaksınız. Yani şuraya geldiğinde denk geliyor mu? Yalnız ben şöyle de yaptım. Denk gelmezse hemen bir tane atlayıp kesiverdim arkadaşlar. Hani topuk biraz da içeri doğru olması gerekiyor ya. Mesela alttan alayım şöyle. Bir, onu da göstereyim size. Bir alttan aldım. Bir üstten. Bir alttan alıyorum. Bir üstten. Evet, şurada alttan aldım. Bir tane üstten. Arada denk gelmeyince bir taneyi atlayıverdim yani orada. Bir alttan, bir üstten. Bir alttan, bir üstten. Dediğim gibi alttan aldığımızın üstünden batıyoruz. Üstten aldığımızın altından batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu herhalde anlaşıldı arkadaşlar. Buraları beşer beşer buraya kadar gelecek. Bakın burası da aynı şekilde karşılıklı beşer beşer buraya kadar dayayacağız ve görüntü bakın burada bu şekilde olacak. Burası yüksek olacak. Buradan aşağıya doğru bir eğim olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Ben size en son buranın kaç sıra olduğunu ve yan tarafın kaç sıra olduğunu söyleyeceğim.
Hatta şimdi söyleyeyim. Şu anda söyleyeyim arkadaşlar kaç sıra olduğunu. Ona göre yapalım. Bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 burada da arkadaşlar 3 ya da 4 sıra gözüküyor. Dediğim gibi şuraya dayanana kadar bir yapalım. Ondan sonra üzerine bakın 3 sıra 4 sıra veya da şurası bakar tekrar bir görüşürüz. Oraya kadar bir beşer beşer ilerleyelim. Evet arkadaşlar bakın başladığım yerden itibaren şuradan başlamıştım. 5 5 5 5 tam 4 defa geldim bu tarafa doğru. Şurayı 5'ten daha fazla neredeyse 2 katı komple öreceğim arkadaşlar. Çünkü diğerini öyle yapmışım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gördünüz mü? Tam burada 10 ilmek kalmış. Ben o 10 ilmeği de ördüm. Şimdi kenarlardan birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar buraya elinize göre bir ya da iki kaydırmayla bağlayın. Ben diğerini bazen 2 bazen 1 yaptım. Neye göre yaptım biliyor musunuz? Şu önde uygun ilmek kalana kadar şeklinde ayarladım. Hepsini 2 bağlarsanız burada çok az bir şey kalacak. O yüzden şöyle bakın burada kaç ters sık iğne kalmış şu ortada bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şurada 20 tane sık iğne kalana kadar ben ikili ya da birli şuralardan eklememi yaptım. Evet bu da size bir ölçü olsun arkadaşlar. Elinizdeki ayakkabının hani formuna göre siz de onu ayarlarsınız artık. Evet burayı birleştirdik. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar aynı hasır modelini yapmaya. Şuraya kadar geleceğiz. Burayı da birleştireceğiz. Ve aynı şekilde bir 3 sıra daha örelim arkadaşlar. Yine burada dönerken hasır modelini tekrar devam ettiriyoruz. Bakın bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten. Evet şurada uyumazsa bir tane atlayıverdim arkadaşlar. Çünkü zaten şu arka kısmında biraz öne doğru gelmesi lazım ya tutabilmesi için topuğu. İyi oldu aslında. O aralarda arada bir atlamak topuğu da biraz toparlamış oldu. Bakın bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten. Evet burada bir alttan zaten iyi tam denk geldi. Bakın burada diş gibi gözüküyor. Bunlar bunun üstünden çünkü. Evet aynı şekilde karşıya kadar şuraya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın bu tarafa doğru geldim. Şimdi burada yine sık iğnelerimi aldım ve yine kenardan birleştireceğim. Şöyle 1 2. Bakın iki tarafa da dayadım. Şu anda hani iki tarafa da dayanmış haliyle şu arkası bir ölçü olsun diye söyleyeceğim. Arkasını bir sayalım. Kaç sıra yapmışız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra. Bakın buraya dayandıktan sonra burası 10 sıra olacak. Sayın, bakın, karşılaştırın. Ondan sonra yine biz örmeye devam ediyoruz. 10 sıra dedim ya.
Şunu sayalım. Kaç sıra daha olduğunu şuradan çıkaralım bence. Şu kenarlarda çok çıkaramadım çünkü. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yapalım. Ondan sonra şunları koymaya başlayacağız. Kafeslerimizi koymaya başlayacağız. 13 sıra bir örelim. Sonra tekrar görüşelim olmazsa. Evet arkadaşlar, bakın hasır kısmı, alt taraf bitti. Şu kenarlar 4 sıra oldu. Ben size söyledikten sonra 3 sıra daha gittim geldim üzerinde. İsterseniz bir de ben size ölçü vereyim aslında. Farklı bir iple yaparsanız ne kadar yükselteceksiniz onu da göstereyim. Şöyle 2 tane ile bağladım. Şimdi kafes yapacağız. Bir zincir çekiyorum ve üzerine alıyorum. Aynı şekilde bir zincir, bir atlayalım. Kafeslerimizi yapalım. Bir zincir, üzerine al, bir atla. Bir zincir, üzerine al, bir atla. Bir zincir, üzerine al, bir atla. Bu şekilde. Şu anda bakın şurayı yapıyoruz. Yalnız burayı yapmadan önce ben size şu alt kısmın hani bir ölçüsünü vereyim. Başka bir iple yaparsanız ölçü ne kadar olacak diye. Kafese ne zaman başlayacağız? En alttan tutuyorum. Bakın şöyle. Şöyle. Görüyorsunuz. 4 santimden çok az eksikken kafeslere başladım. Evet arkadaşlar, buraya kadar kafeslerimizi yaptık. Sonunda da bir zincirimi çekiyorum. Şuradan bir atlıyorum. Bir ve iki. Dönüyoruz ve her bir kafesimizin içerisine ikişer tane sık iğne ile dolduruyoruz. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Sonra üzerine tekrar bir sıra daha sık iğne yapıp buraya kadar getirelim. Evet, bir sıra daha sık iğneyi üzerine karşı tarafa kadar yapalım. Şimdi bakın 2 sıra yaptık ya. Yaptığımız ikinci sırayı saracağız arkadaşlar. Şu ikinci sırayı sarıyoruz.
Bakın. Bu şekilde. Buraya kadar yapalım. Evet, sarmayı bitirdik arkadaşlar. Evet, sarmanın sonuna geldim. Bakın burada yine 2 kaydırmayla bağlıyoruz. Şu anda bağlantımızı yaptık. Son sıra sadece ters sık iğnemiz kaldı. Şu ön kısmı kaç ilmekse, mesela bunda sayın kaç ilmekse, bunda da aynı şekilde olacak ilmeği. Bir zincir çekiyorum. Evet, bakın şu şekilde. Tamamını döne döne ters sık iğne yapacağız. Bu şekilde. Evet, şuraya kadar yapalım. Tek tek bütün sık iğneleri batacağız arkadaşlar. Hiçbirini atlamayacağız. Bu şekilde ters sık iğnemizi de yaptıktan sonra ayakkabımız bitiyor. Evet arkadaşlar, bakın ters sık iğnemizi bitirmek üzereyiz. Şu başladığımız yere de yapalım. Burada ipimizi birazcık uzun koparıyorum. Burada arkadaşlar ipimizi biraz bir iki kez böyle çeviriyorum. Tamam. Ondan sonra bir ipi altta kaybedelim ve ayakkabımız bitti. Evet, sonunda ayakkabımızı bitirdik. Çok güzel, çok şık, rahat bir ayakkabı ortaya çıktı. İnşallah sizler de rahatlıkla yapabilmişsinizdir. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.